ETF nedir? Bitcoin ETF'inin onaylanmasının Bitcoin fiyatına etkisi olur mu? ETF onayı alan diğer yatırım araçlarına ne oldu? Kripto paralar hala deneysel varlık sınıfı olarak mı görülüyor? Hazırsanız başlayalım. Exchange Traded Funds, kısa haliyle ETF, menkul kıymetler borsalarında işlem gören, hisse senedi gibi borsalarda alınıp satılabilen bir yatırım fonudur. Peki yatırım fonu nedir? Yatırım fonu, kişilerden toplanan fonlar, paralar karşılığında hisse senedi, altın, hazine bonosu, vadeli işlem sözleşmeleri gibi işlem maliyeti olan yatırım araçlarını kullanarak yönetilen portföylerdir. Burada toplanan paralar uzman kişiler tarafından yönetilir. Örnek vermek gerekirse bir yatırımcı, madenler konusuna hakim değil ancak kıymetli madenlere yatırım yapmayı düşünüyorsa, altın yatırım fonu seçip bu fonun uzman ekip tarafından yönetilmesini sağlayabilir. Şimdi konuyu daha da anlaşılır hale getirmek için bir örnek üzerinden gidelim. Şu an 31-32 dolar seviyelerinden işlem gören VanEck Gold Miners ETF'ini inceleyelim. Bu ETF elinde %14.02 oranında, Newmont Corporation %9.23 oranında, Barrick Gold Corporation %7.9 oranında, Agnico Eagle Mines Limited tutuyor. Peki bu ne demek? Yani siz bu ETF'ten bir hisse satın aldıysanız, bu listenin tamamındaki hisselerden hisseniz oranında satın almış oluyorsunuz. Ve bu fonu yöneten kişi, belirli kurallar çerçevesinde bu hisseleri alıp satabiliyor. İlk başarılı ETF, The Standard & Poor's 500 endeksine dayalı SPY ETF'i, Ocak 1993 yılında borsaya giriş yaptı. S&P 500 endeksi Standard & Poor's tarafından düzenlenmekte ve SPY ETF'i 500 büyük Amerikan şirketini kapsıyor ve mevcut piyasa değerinin yaklaşık %80'ini oluşturuyor. Bir ETF, şirket hissesi gibi alınıp satılabilir. Herhangi bir coin ya da token gibi bir simgeye sahip olup, fiyatları da gün içinde değişkenlik gösterir. Spot Bitcoin ETF'i de doğrudan Bitcoin'in gerçek zamanlı fiyatını takip eden bir fon türüdür. Yani bu fonun değeri sahip olduğu Bitcoin'in piyasa değerine göre değişir. Bu, yatırımcılara Bitcoin'e dolaylı bir şekilde yatırım yapma imkanı sunar. Bitcoin ile ilgili ilk büyük vadeli işlem fonu yani ETF 2021 yılında piyasaya sürüldü. Ancak bu bir spot Bitcoin ETF'i değil, vadeli işlemlere dayalı bir ETF'ti. Bitcoin Futures ETF ile Bitcoin Spot ETF arasındaki fark şu şekilde açıklanabilir. Vadeli işlem Bitcoin ETF'leri. Bu ETF türü Bitcoin vadeli işlemlerine dayanır. Yani fon doğrudan Bitcoin satın almak yerine Bitcoin vadeli işlemlerini satın alır. 2021'de piyasaya sürülen Bitcoin ETF'i bu kategoriye girer. Bu, Bitcoin'in kendisine yatırım yapmanın dolaylı bir yoludur. Spot Bitcoin ETF'leri. Bu tür ETF'ler doğrudan Bitcoin'e yatırım yapar. Yani fonun değeri sahip olduğu Bitcoin'in piyasa değerine doğrudan bağlıdır. Bu tür bir ETF, Bitcoin'in gerçek zamanlı fiyatını daha doğrudan bir şekilde yansıtır. Ancak şu an itibariyle ABD gibi bazı büyük pazarlarda henüz spot Bitcoin ETF'leri onaylanmamıştır. Bitcoin ETF'i neden önemli? Deneysel varlıklar olarak Bitcoin ve kripto para birimleri. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gerçekten de sıklıkla deneysel veya yeni ortaya çıkan varlık sınıfları olarak kabul edilir. Yüksek volatiliteye ve düzenleyici belirsizliklere tabidirler. Arkalarındaki teknolojik boyutun dışında kripto paraların kurumlar ve birçok kişi tarafından kabul görmesi gereklidir. ETF'in kabul edilmesiyle birlikte bireysel ve kurumsal yatırımcıların bu piyasaya yatırım yaparken daha güvenli bir ortam bulması sağlanabilir. Bu şekilde talep artışı ve dolayısıyla fiyatlarda artış sağlanıp sağlanamayacağını zaman gösterecek. Peki altın ETF'inde fiyata yansımalar nasıl oldu? Altın ETF'i ilk kez Kasım 2004'te kabul ediliyor. 2004 yılında ons başına 409 doların üzerinde olan altının fiyatı şu anda 1863 dolardan işlem görüyor. Tabii ki Bitcoin ve diğer kripto paraların hala deneysel varlık sınıflarına girdiğini ve birçok ülkede henüz yasal zeminin oluşmadığını göz önünde bulundurmak gerek.
Spot Bitcoin ETF'i onaylansa bile Bitcoin fiyatının altın fiyatına benzer şekilde bir performans sergileyip sergilemeyeceğini söylemek oldukça güç.